Günaydın dostlar. Rambo Solo'nun bizim için ikinci bu cenaze töreninin için 7. ve son günündeyiz. Tekrardan dünkü katliam alanına geldim. Ben yine erken saatte geldim ama defin işlemi, o serenomi en azından 11'de başlayacakmış. Bugün de yavaş yavaş insanlar gelmeye başladı. 2 gündür bayağı erken geliyorum. Dün işte Mantuno dediğimiz bufaloları dövüştürme ve bufaloları kurban etme günüydü. Bugün de Rambo Solo'nun son günü olan Makaburu diye geçiyor. Ölüyü buradan alacaklar. İşte omuzlarda şu aşağıdaki tahtla birlikte. Tam olarak nerede bilmiyorum. Bu civarda bir yere götürecekler ve oradaki bir kayalığa koyacaklar, kayalığa asacaklar ya da işte kayalıkla iki kayalık arasında ip gerip orada sallandıracaklar. Bu da statüye göre değişiyor. Eğer çok üst düzey zengin biriyseniz size özel bir tane kaya kuyusu açıyorlar ve orada kalıyorsunuz. Eğer bir tık zenginseniz, bir tık aşağıdaysanız burada bir kaya boşluğu açıyorlar ve tüm aile o kaya boşluğunda kalıyor. Eğer daha az seviyedesiniz, sadece kayanın ucunda böyle tahta, yani cenazenin duracağı kadar bir boşluk asıyorlar. Daha aşağı seviyedesiniz, kayaya ip bağlayıp aşağı sarkıtıyorlar sizi. Daha da aşağı seviyedeyseniz kayadan kayaya ip bağlıyorlar ve siz o ortadaki ipte kalıyorsunuz. Ve bunların bir kısmı ne oluyor? İşte ipten ipe sallandırıldığınız için 2 sene 3 sene sonra düşüyorsunuz. Cenazeniz falan iyice yok oluyor. Ama işte kayadaki kalan soylu insanlar daha sonra da orada kalabildiği için daha sonra o insanları oradan çıkartıp köyü gezdir. Arkadaşlar çok ilginç törenler var. Torucalık gerçekten ilginç. Manene dediğimiz bir tören var. Ben ona geciktim işte maalesef. Hem maddi hem de işte benim zamanı ayarlayamamamdan ötürü. Manene dünyadaki en ilginç törenlerden birisi gerçekten. O kayalıklardaki insanlar ölülerini çıkartıyorlar. Her 3 yılda bir ve bu sene o senelerden birisiydi. Ve şey yapıyorlar. Kılık kıyafetlerini değiştirip üstlerini temizleyip köye götürüyorlar, eve götürüyorlar. Özlemişsin, dur yeğenimize gidelim diyorlar. Ölüyü gezdiriyorlar. Sonra tekrardan aynı şekilde omuzlar alıp gidip gömüyorlar. Maneneli hakkında da size böyle bilgi vermiş olayım. Biraz sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Yani birkaç saat sonra buraya geleceğiz. Şimdilik alandan ayrılıyorum. Evet, kapanış günü serenomisi saat 11'de tam başladı. Yavaş yavaş alanda cenazeyi taşıyacak ekipmanları getirmeye başladılar. Şimdi şunu getirdiler. Dünkü o tahtı parçalılar, şimdi tekrardan hazırlıyorlar. Bunu üstüne daha sonra cenazeye yerleştirecekler. Ondan sonra gideceğiz. Evet, artık cenazenin şu ana kadar beklediği yerden alınma vakti. Bu arada bu cenaze bir yılda insanların evinde bekliyordu. Onu zaten size dün anlattım. Tekrardan konulara girmiyorum. Son birkaç gündür burada. Şimdi şu hazırlıkları taşıyacaklar.
Şu an attığı paralar genelde 50 TL ile 100 TL arası. Bu hareketi yol boyunca gözlemleyeceğiz. Dediğim gibi onlar için ölüm bir düğün değerinde. Ruhun ebediyete kavuşması. O yüzden Asya'da özellikle böyle animizmden kalma dinlerde bu tarz hareketleri görmek çok mümkün. Evet, cenazenin taşıma işlemini aynı bir Lego gibi yaptılar. Bu çatı ayrı geldi, çatının altındaki bölümü ayrı geldi ve en altta da cenaze vardı zaten. Onu bu arkamdan indirdiler ve bu üç parçayı şu an birbirine geçmeli şekilde yapmışlar. Şu an parçalar birleşti, artık cenaze tamamen taşınabilir duruma geldi. Üzerindeki işlemeleri ve sembolleri yakından da göstermek istiyorum. Bakın Buffalo bunlar için önemli bir şey. Buffalo bu insanın ruhunu aslında Nirvana'ya taşıma aşamasında bir aracı. O yüzden buradaki işlemelerde Buffalo simgesini çokça görmek ya da boynuz simgesini çokça görmek mümkün. Itu tuh rumah buang manuk kendek ini mau mulangan. Pada apa nih buang di komando. Allah yakıyor şu an. Buang. Ya. Dalam negeri menyaksikan ini acara. Şimdi bir tane horoz hediye edecekler. Burada cenazeye yakın işlemeye gelenlere. Tabii ki kim kaparsa. Vallahi karşı kurtardı kendini. Ya. Kadınların biraz önce yaptıkları, dövdükleri şeyi göstereyim detaylı şekilde. Bu gördüğünüz bir tane ağaç gövdesi. Tek bir ağaç gövdesini oyarak, hiçbir şekilde birleştirme, çakma, çivi işlemi yapmadan tek bir ağacı oyarak yapmışlar. Bu bambu çubuğu. Bu çubuğun içi de boş. Yani karşı tarafı gösteremedim. İçi boş olduğu için yüksek ses çıkartıyor bu. Zaten müzik aletleri de yapılıyor. İşte boş şeye vuruyorlar böyle. Ve öyle biraz önce ses çıkartarak burada ablalar bir yarım saat, bir saat bunu çaldılar. Düğün fotoğrafı çekilir gibi cenazenin yakınları geliyor, burada fotoğraf çekiliyor şu an. Şimdi alanda biraz beklememiz gerekiyormuş. Daha doğrusu o gördüğünüz alandan şey yapılıyor şu an. İşte bir masa kuruldu. Orada İncil, hac işaretleri falan var. Yaklaşık 2 saat burada kalacakmışız. Şimdi yemek dağıtıyorlar. Kestikleri bufaloların etlerini burada şimdi gelen misafirlere dağıtıyorlar. Ya da daha önceden hazırladıkları yemeklerin. O arada İncil okunacak. İşte konuşmalar yapılacak. Tahmini bu olaylar 2 saat sürermiş. 2 saat sonra da işte cenazeye defin için gideceğiz. Şu bu arada ben Malezya'da şimdi bir arkadaş buldum. Onunla dolanıyoruz ediyoruz. O da buradaymış bayağıdır. Türkiye falan da gelmiş bu arada. Gezmiş bayağı her yeri. Dedi ki geçenlerde o bir cenazeye katılmış. Cenazeyi yapmak için kadın ölmüş. Yani yaşlı kadın ölmüş. 8 sene bekletmişler kocası da ölsün diye. 8 sene boyunca cenaze evde yaşamış. Sonra kocası da ölmüş. Sonra para biriktirmişler artık 3 ay 5 ay 1 sene neyse. Bir de onu beklemiş. Kadın 8-9 yıl beklemiş de kocası da aynı anda seronomi işlemi yapmışlar. Ben de şimdi direkt bunu birinden duydum. İnternette okudum, yazıya göre de bazen cenazeleri 20 seneye kadar beklettikleri oluyormuş. Yani ona dair kimse burada bir şey demedi henüz ama internette yazıyordu ama şu an direkt 8 sene bekleyeni duydum. Geçen haftalarda onu defnetmişler. Bir yandan orada dualar ediliyor, bir yandan da gelen misafirlere yemek ikram ediyorlar. Rambasolo etkinlikleri işte 5 gün ile 9 gün arasında sürüyormuş ama genelde 7 gün sürüyor.
Ve bu 7 gün boyunca bu kadınlar, bu insanlar günde 2 öğün yanılmıyorsam işte yemek yapıyorlar ve insanlara, burada gelen misafirlere ikram ediyorlar. İşte bu bufaloların kesimi, bu yemeklerin ikramı, bu tahtların kurulması, bu mekanın kiralanması için de bu sabah da bufalo kesmişler, onu da orada pişirdiler. İşte bu kadar masraflı olduğu için insanlar da para biriktirme evresinde cenazelerini o yüzden evde tutuyorlar. Maddi durumu iyi olanlar yine 3-5 hafta tutuyormuş bu arada. Hani param var benim, hemen bizdeki gibi ertesi gün gömeğim yok. Yine 3-5 hafta tutarlarmış. Ama maddi durumu iyi olmayanlar işte 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl artarak devam eden süreçlerde tutarlarmış. Sırayla herkes gelip bir şeyler dağıtıyor. Şimdi herkese bir parça bırakıyorlar. Bize de bu düştü. Bunun bütün kova şey dolu. Kemik dolu. This is pork or buffalo? Buffalo. Durmadan bir şeyler geliyor. Şimdi et, daha yoğun et kısmını getiriyorlar. Eti bambuyla haşlamışlar. Ben yemiyorum abi, az da. Deno paneate pasambayangan tala rampulangan olona puang matua susi mintu ababu sarungo anna tarima ite indota lan kadatuan suruga. Amin. Amin. Dan harum bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi di hadapan Allah. Amin. Amin. Lansangan ambek na anak na pinamasallo. Amin. O ambe do suruga. Allah yang maha baik, berkat kurban Kristus yang telah kami sambut, limpahkanlah karunia kerahiman-Mu. Dan ibu yang didorong.
alışverişli ortam. Yıka yıka gidiyoruz resmen. Hiç hesap etmemişler bunu kurarken. Bütün köylüler etrafta, evlerde, civarda toplanmış. Ağırlıklı herkes siyah ve kırmızı giyinik. Şu an bataklığın içerisinden gidiyorlar. Normalde bunların törenlerinde işte bu bataklıkta tekme kavgaları var. Bir hakem eşliğinde tekmeli kavga yapıyorlar. Onlar diğer günlerdeydi. Onları kaçırdık. Cenaze sahibi tekrardan para dağıtıyor şu an. Yani yapılanlar, yaşananlar, hal ve hareketler en azından bizim algımızdaki bir cenazeye göre değil tabii ki. Belki anlamamız zor olacak ama burada kültür böyle. Yaklaşık 10 dakikadır bu haldeler ve sadece şu 10 dakikada burada 5-6 bin TL para atmışlardır. Neredeyse birbirlerini dövüyorlar insanlar. Emin olamadım ama gençler şöyle bir şey yapıyor galiba. Cenazeyi götürüyor, biraz hırp alıyor. Ondan sonra bırakıyorlar, para isteriz diyorlar. Adam bir daha para atıyor. Abi şu an bir tane geçerken eve uğradık ve burada da bekletilen 4 kişi var. Hatta daha fazla. Şu an bu insanlar burada bekletiliyor. Size bu cenaze işlemi ben kayalığa defnedilme kısmını anlatmıştım. Ama bu ailenin bir kayası yok. Yani bu ailenin bir kayası olmadığı için köyün içinde böyle bir mekan yapmışlar, aile mezarlığı. Ve ölen kişinin şu an kendisi buraya bırakılacak ve bu da daha önce ölen yakınları. Burada bekliyorlar. Bir tane domuz hediye ettiler. O çocuk kaptı, kaçtı, domuzu aldı. Şu cenazeyi tekrardan ayırıyorlar, çekiyorlar.
Tabutu bu içeriye bırakacaklar. Cenazeyi yerine yerleştirdiler. Artık bu gençler bir bahşiş isteyiz diyor. İçerideki gençler bahşiş çıkmayız diyorlar. Kapağı kapatamıyorlar. Dostlar videoyu bitireyim. Ben günlerdir Toraca'dayım. Buradaki hayatı, buradaki insanları anlamaya ve tanımaya çalışıyorum. Bir süre daha da burada kalacağım. Böyle bir oda tuttum kendime. Yani ilginç gördüklerimiz, yani en azından bu videoda denk geldiklerimiz, daha da gelemediklerimiz birçok konu var. Ben gezgin olunca, en azından bu tarz şeylerin varlığını bilince ya da daha önce buna benzer şeyler yaşayınca anlamak, algılamak biraz daha mümkün oluyor. Belki biraz daha müsamaha gösterebiliyoruz insanlara. Ama yani bir izleyici olsam, yani sizin yerinizde neler hissederdim? Ne yaptıklarını hiç anlamlandıramayabilirsiniz. Yani her şey mümkün. Böyle coğrafyalarda gezerken, görürken. Bu bölüm buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için buraya gelmesi gerçekten çok zor ve yorucu bir yolculuk oldu. Zaten videoyu çektiğim günlerde hastaydım. O 2 gün çok hastaydım gerçekten. Çok fazla da bir şeyler anlatmaya çalıştım ama anlatamadım. Zaten seronomi de, asıl istediğim seronomi değildi. Siz buraya gelecek olursanız mutlaka Ağustos ortası gibi gelin. Pirinç hasat sezonunun sonunda aslında en verimli, en değişik, en büyük törenler o zaman kutlanıyor. O kas sisteminin en yukarısındaki insanlar o zaman yapıyor o törenleri ve o tören alanları daha büyük oluyor ya da daha değişik etkinlikler, serenomiler oluyor. Daha fazla şey deneyimleyebiliriz. Yani etkiledi beni burası, o yüzden şu an kalıyorum, geziyorum, insanları deneyimlemeye çalışıyorum. Belki bir video daha buradan size yapmaya çalışırım. Ondan sonra da artık 1400 kilometre boyunca, 1400 kilometre Endonezya'da gerçekten büyük. Direkt arabaya binip gitsem 2 gece 3 gün hiç durmadan yol almam lazım ki 1400 kilometreye varayım. Endonezya böyle 1400 kilometre yol yapıp oradan da Papua şehrine giden feribota bineceğim. O feribotla da 3 gece 4 gün yol yapacağım. Jayapura diye bir şehre gideceğim. Oradan da uçağa bineceğim ve hiçbir şekilde kara ulaşımı olmayan Papua adasının ortasındaki Wamena diye bir şehirdeki yerli bir kabileyi ziyarete gitmeye çalışacağım. Benim için çok maliyetli ve çok yorucu yolculuklar. Ama Asya kıtası yolculuğumu böyle zirvede bırakmak istedim. Ben elimden geleni yapıyorum. Siz de elinizden geleni yapıp yorum ve desteklerinizi göstermek için beğen butonuna basarsanız sevinirim. Bu yolda benim için yapabileceğiniz gerçekten en büyük iyilik bu. Bu bölümde buraya kadardı. Bundan sonraki videolar gerçekten çok ilginç olacak. O yüzden kanalın bildirim butonunu açarsanız, eğer bildirim gelmiyorsa abonelikten çıkıp sonra tekrardan abone ol derseniz ve o arada bildirimlerin hepsini açık yaparsanız size haftada 2 video üretmeye çalışıyorum. Bazen 3 oluyor. Buna devam edeceğim ama bundan sonra artık zirvelere oynayacağız. Zirvelere derken hani daha enteresan, daha gidilmemiş şeyler yapmaya çalışacağız. Bu kadar da fazla uzattım. Kusura bakmayın. Hoşçakalın.